Makineye bütün bir vaziyette ahtapotu ve karidesi basıyorlar ve direkt yiyorsunuz burada. Abi bu ne böyle? Kafam kadar şu var ya, yani şöyle bir göstereceğim. Kadraja sığmıyor neredeyse. Geniş açıda bile. Şuna bakar mısınız ya? Şöyle birer tane çiğ balığımız var. Dışında artık hamsi mi var, uskumru mu var? Ne var onu konuşuyorduk. Neler yedik bugün. Ben yine döktüm pilavı. Güzelmiş bu. Ha. Bayağı iyiymiş bu. Bu şekilde ateş tutuyorlar bu arada. Hayatımda ilk defa istiridye yiyeceğim ama bu çok acayip bir şeye benziyor ya. Bir içine bakar mısınız? Abi içerisi şöyle bir tadına bakayım. Krema gibi. Böyle kremamsı bir şey ama çok kötü değil tabii, midye gibi. Herkese Japonya'dan, Tokyo'dan, yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar dostlar. Kamerayı bir türlü kendime çeviremedim. Sonunda çevirdim. Saat şu anda sabah 10.30 civarı. Yine dedim erkenden kalkalım. Erken bir saatte videomuza giriş yapalım. Çünkü bugün sizi erken kapanan bir yere götüreceğim. Öğleden sonra yalnızca 2'ye kadar açık olan bir pazar var. Buraya gideceğiz. Bugün Japonya'nın sokak yemeklerini beraber deneyeceğiz ve Tokyo'nun birçok bölgesini beraber gezeceğiz. Bu arada şöyle göstereyim. Kendimizi ana caddeye attık. Burası Shinjuku bölgesi. Hatta Shinjuku'nun biraz daha aşağıları. Hemen ben şurada aşağıda arada bir yerde hostelde kalıyorum dostlar. Bakın etrafımızda Kore restoranları var. Bu bölgede çok fazla Kore restoranı görüyorsunuz. Her yerde var yani. İnsanlar bisikletlerini park etmişler yine. İşe de bu şekilde gidip geliyorlar. Ne bileyim, farklı yerlere de bu şekilde gidip geliyorlar. Emekli abilerimiz posta kutusuna postaları bırakıyorlar galiba. Bu görüntüyü de ilk kez gördüm. Çok iyi abi. Açtı posta kutusunu, koydu oraya. Hemen postaları kapattı geri. Güzel. Japonya'da çok enteresan meslekler var. Bu enteresan değil de geldiğimden beri gördüğüm çok değişik meslekler oldu. Üst geçitte gideceğiniz yönü gösteren tabelaları tutan amcalar, ne bileyim yolda insanları sayan dayılar falan. Değişik meslek grupları var bu ülkede. Şu inanılmaz nizami olan yaya geçidinden karşıya atalım hemen kendimizi. Burada dostlar Family Mart ve 7-Eleven'lar var. Yemek deyince aklınıza bunlar geliyor. Şimdi içeride fotoğraf, video yasak diyorlar. O yüzden çaktırmadan çekeceğiz. Şöyle bir içeriği göstereceğim dostlar. Gizli çekimdeyiz. Bakın burada onigiriler var. Bu yosun içinde yosunlu onigiri. Şurada böyle değişik bir şey gördüm. Bu yumurta ama bunu soyada falan pişiriyorlar. Soya sosunun içerisinde falan pişiriyorlar ve şu kadarcık yumurta $2'dan fazlaymış. 328 yen. Hemen şurada sushi'lerimiz var. Şöyle bir sushi gördüm. Bu sushi 498 yenmiş. Şöyle üzerinde kocaman bir çiğ somon var. Burada yine sushi rollerimiz devam ediyor. Enteresan bir yemek çeşidi var. Bu ne gerçekten bilmiyorum. Bakın kaç derecede ısıtacağınız bile yazıyor üzerinde ama fiyat göremedim. Galiba 468 yen. Pirinç topları bir de yanında side dish var diyor.
Burada normal yemekler var. Şöyle bir çorba yapmışlar mesela, bakın. 500 yene. Değişik vitaminlerin olduğu bir içecek reyonunuz var. Mesela bakın, mineral diyor, 12 vitamin. İşte ne bileyim, süper güç falan yazıyor burada. Bayağı değişik şeyler var. Bu marketler Japonya'dan çıkmış tipte marketler ve mantığı şu: içeriye girdiğiniz zaman hızlıca her şeyi alabiliyorsunuz. Şöyle bir kahve aldım bakın şimdi. Yanında onigiri aldım. Dondurma da var, ne bileyim, atıyorum tıraş losyonu da var. İçeride her şeyi alabiliyorsunuz. Ama ben size şunu bir göstermek istiyorum. Burada bazen meyveler oluyor. Şu anda göremedim. Bazen burada donmuş meyveler satıyorlar ve buradan donmuş meyveyi alıyorsunuz, götürüyorsunuz kasada, makineye atıyorsunuz ve onu sizin için smoothie haline getiriyor. Bu olayı göstermeyi çok istiyordum ama şu anda kalmamış zannedersem. 310 yen karşılığında şimdi kahvaltılıklarımızı aldık. Bir yerde şunları bir gömelim bakalım. Bu arada abi belki 80 yaşında var, bisikletle nasıl gidiyor bakın. Evet hocam, şimdi buranın BİM'inden onigirimizi aldık. Bu arada yanlış almışım. Yosunlu onigiri almışım. Yani dışı yosun, içi de yosun bunun. Normalde ton balıklısı falan çok güzel oluyor ama bu bilmiyorum. Klasik bir de otomat kahvemizden aldım. Otomat kahvesi diyorum ben artık buna. Çünkü her gün şunlardan içerek başlıyorum burada. Bugünkü videomuzun konusu, bunlardan da anlaşılacağı üzere, Japonya sokak yemekleri hocam. Sokak yemeklerinin dibine vuracağız bugün. Bunun gibi ilginç çok fazla şey deneyeceğiz. Fazla da uzatmadan Japonya sokak yemekleri videosu başlasın bakalım. Çok iyi ya. İş yok mu ateş? Nerede o? Çakmak nerede? Oo. Espresso falan diyor. Şunu bir deneyeyim ben. Biraz daha aç o müziği de, sen de rahatla ben de rahatlayayım ya. Abi son ses K-pop açtılar. Kore mahallesinde olduğumuz da ispatlandı yani. Ben şuraya ara sokağa gideyim ya. Ben yaşadığım sokağa geri döneyim abi. Gerçi burası bir yan sokak. Şurada bir yerde deneyelim. Yemek yedirmediler ya ağız tadıyla. Evet, şimdi ara sokağa girdik. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kahve güzel. Gayet iyi. Yani market kahvesine göre bayağı iyi bence. Şimdi hocam şunu bir açalım. Bunu açmayı ben hep karıştırıyorum. Burada üzerinde 1, 2, 3 diye adımlar var. Bunu takip etmeniz gerekiyor. Yukarıdan aşağı. Şöyle bir çekelim. Herhalde başardım. Vallahi açtık. Çöplerimizi saklıyoruz. Japonya'da çöp çok büyük sıkıntı, çünkü çöp kutusu diye bir şey yok. Daha icat edilmemiş burada. Çok da iyi açamamışım ama yosunlu onigirimizi deneyelim bakalım. Oo, güzel. Güzel. Ama boğazıma durdu, o kadar kuru ki. Şöyle göstereyim. Ben buna bayılıyorum normalde. Şu dışarısındaki kuru yosun aromalı bir yosun, böyle baharatlı bir yosun. Ayrı bir tadı var bunun da. Ama içi yosun olanını ilk defa yedim. İçi yosun olanını hiç yememiştim. Şöyle göstereceğim. Değişik bir yosun var yani içinde. O güzel. Bayağı iyi içi. Yosunlu yosunun hiç bu kadar güzel olacağını düşünmemiştim yani açıkçası. Bu Japonya'ya özgü bir yemek ama Japonya harici her yerde yedim ben. Tayvan'da yedim, Hong Kong'da yedim, ne bileyim 100 tane Asya ülkesinde yedim. Hatta Güney Amerika'da bile yedim bir ara. Sonunda Japonya'da da şunu yemek nasip oldu. Afiyet olsun hocam. Kaldığımız yerden devam edebiliriz şimdi. Güzel. Evet, Tokyo'nun ara sokaklarında kahvaltımızı yaptık. Şimdi bir sonraki durağımıza doğru ilerlememiz lazım. Metroya gideceğiz ama burada metrolarda çok farklı bir sistem var. Yani her metronun girişi ayrı, her hattın ayrı bir giriş noktası, çıkış noktası var.
birbiriyle bağlantılı değil. Ne tarafa gideceğim bilmiyorum o yüzden. Şöyle bir yürüyelim bakalım. Bu nasıl bir balıkmış ya? Böyle balıklara bakar mısınız? Fosforlu balıklar var resmen içeride, parlıyor. Şurada da Halloween özel akvaryum. Yine değişik parlayan balıklar var. Akvaryum bile adamların değişik ya. Japonya'da gerçekten akvaryum bile bir farklı. Kavisli falan yapmışlar böyle. Balıklar bir yandan da süs eşyası gibi burada. Abi soğuk. Tokyo çok güzel ama şu anda soğuk. 15-16 derecelik bir hava var bugün dostlar. Metroya neredeyse geldim sayılır. Şimdi hemen biletimizi alacağız ve buranın geleneksel pazarına doğru yola koyulacağız. Yine aksiliklerle karşılaştım arkadaşlar. Bir anda mikrofon bozuldu, çalışmamaya başladı falan. Daha yepyeni mikrofon. Dedim ne oluyor? Onun dışında geldiğim metro hattı yok burada. Öyle bir hat yok. Yani ben geldim buradan metroya bineceğim diye ama öyle bir hat yok. Haritanın beni getirdiği yerde. Abi harita bitti. Yok yani. Tokyo'da böyle bir sorun var ama geç kalıyorum bir yandan da gitmem gereken yere. Bilmiyorum nasıl olacak. Şu anda metro hattı arıyorum böyle harıl harıl. Şimdi kağıt biletimizi aldık. Metroya geçtik ve yolculuğumuz başlıyor sonunda dostlar. Arkadaşlar ben şimdi pazarın bulunduğu bölgeye geldim ama havayı görüyorsunuz. Bilmiyorum gerçi videoda ne kadar gözüküyor ama çok fena yağmur yağıyor şu anda ve sırılsıklam olmaya başladım yani daha metrodan çıkar çıkmaz. Maalesef çok kötü yağmur bastırdı şu anda ve pazarın da kapanma saati neredeyse geldi. Çok geç kaldım. Umarım bir şeyler bulabiliriz. Tokyo bugün baya üzdü beni. Yani metroda kayboldum, yanlış yöne gittim, mikrofonum bozuldu tekrardan. Gerçekten çok uğraştım buraya gelmek için ama şimdi yağmur bastırıyor. Ve bir şey yakalayabilir miyiz? Göreceğiz birlikte. Çok acayip bir yağmur var şu anda. Burada bir yere saklandım, ben kaldım bir saattir. Şimdi şurada bir tezgah gördüm. En azından bunu size bir göstereyim dostlar. Buraya kadar gelmişken bakın burada kalamarları pişiriyorlar. Hatta istiridye pişiriyor galiba bu şekilde. Hemen yanda istediğiniz deniz mahsulünü seçebiliyorsunuz ve ızgaranın üzerinde pişiriyorlar. Tane fiyatlarında yazmışlar. 1000 yen ile 2000 yen arası galiba fiyatlar. Burada bir şeyler deneyelim istiyorum gelmişken. Çünkü bayağı ilginç şeyler var. Bakın 5x large yengeç var yazıyor. Şu kollarına bakar mısınız yengecin? Şöyle ayrıyeten de paketlemişler burada. Şunu bir göstereceğim. Devasa duruyor ya. Karidesler, ne bileyim buradaki istiridyeler falan. Tek sıkıntımız çok fazla yağmur yağıyor. Şuradan çıkamıyorum bile. Japonya deniz mahsulleri konusunda gerçekten ayrı bir seviyede. Ya mahsuller çok büyük burada gerçekten. Pazarın maalesef önemli bir kısmı kapandı şu anda. Çünkü saat ilerledi. Yağmur vesaire derken. Ama şurada bir şeyler deneyelim istiyorum en azından gelmişken. Bu arada Sinan da yanımda. Merhaba. Yağmurdan saklanıyor o da. Aynen. Ben dolandım biraz buraları. Nasıl pazar? Ekrandan önce. Çok kalabalık oğlum. Şu an burada sıra falan vardı böyle. Yani her yer turist, inanamazsın. Bu kadar turisti ben Japonya'da belli bir yerde çok az gördüm yani. Her yerde sıra vardı böyle bütün dükkanların önünde falan. Çok Şu an bayağı sakin gibi. Aynen, şimdi hem yağmurdan hem de kapanma saati geldi. Bu arada yengeçlere baksana. Çok çekmeyin diyor ya. Gösterelim ya az bir şey. Şurada devasa yengeçler var arkada. Şimdi şuradan istiridyemi sipariş ettim ben. Oysters diye yazıyor zaten burada. İstiridyemizi sipariş ettik. Burada pişirecek şimdi ve sonrasında
deneyeceğiz. Ödemenizi bu arada makineden yapıyorsunuz. Şuraya kağıt para, şuraya da bozuk para atabiliyorsunuz. Numaramızın gelmesini bekleyeceğiz. Pazarda bile teknoloji var Japonya'da. Kasiyer diye bir şey yok. Evet, istiridyemiz hazırlanıyor burada. Mangalda pişiyor. Şurada da bakın devasa yengeçleri pişiriyor şimdi. Bu şekilde ateş tutuyorlar bu arada. Bir yandan mangalda pişiyor, bir yandan da üstten bu şekilde pişiriyorlar. Binyen verince Binyene şovda yapıyor. Evet. vallahi. Şu bile 1000 yen bu arada Sinan dediği gibi. Arigato. 7 dolar. Aynen 7 dolar yapıyor yaklaşık. Şöyle hazırladılar şimdi. Üzeri yanmış bakın. O şeyle bilmiyorum ne kadar sağlıklı ama göreceğiz artık. Şimdi biz bunu deneyemeyeceğimiz bir yere geldik. İstiridye kaldı böyle elimde ama çubuk falan bir şey vermediler. Elinizde de yenilecek bir şey değil, böyle sümüklü böcek gibi abi, dokundum az önce. Bir daha gidip çubuk soracağım. Şimdi bir gittim geldim ben. Çubuk aldık. Şöyle çubuklarımızı verdiler şimdi. Yedin mi sen daha önce bundan? Ne? Yedin mi sen bundan önce? Ben ilk defa deniyorum. Şöyle bir göstereceğim şimdi. Hayatımda ilk defa istiridye yiyeceğim ama bu çok acayip bir şeye benziyor ya. Bir içine bakar mısınız? Abi içerisi şöyle bir tadına bakayım. Krema gibi. Böyle kremamsı bir şey ama çok kötü değil tabii, midye gibi. Görünüşü çok kötü. Görüyorsunuz zaten ama çok kötü. tadı o kadar kötü değil ya. Büyük midye, bildiğin büyük midye. Ama çok sulu. Biraz fazla sulu ve tuzlu. Fiyatı da tuzlu. Şöyle göstereyim. Bayağı sulu bir şey. İçi çok pişmiyor çünkü ama tadı güzeldi yani. Bir daha yer misin deseniz bir daha yemem bence. Çok yenecek bir şeyleri yok zaten. Şu 200 yen falan olsa arada bir yenir yani ama 1000 yene gelip de yemezsiniz. 7-8 dolar yapıyor. Ama görünüşü kadar kötü değildi tadı. Bol tuzlu. Evet, devasa bir istiridye ile değişik bir yemekte giriş yaptık. Bugün Japonya'nın farklı lezzetlerini sonuna kadar deneyeceğiz. Hava çok yardımcı olmuyor ama elimden geleni yansıtmaya çalışacağım size. Bakın hemen burada da yine çubukta karidesler, benim denediğim gibi değişik istiridye, yengeçler. Burada çok acayip deniz mahsulleri satılıyor. Bakın direkt çiğ balık. Bunu bu şekilde yiyorlar benim anladığım kadarıyla. Yanında da havyar var. Havyar burada ucuz. Normalde çok pahalı bir yemek ama burada 1000 yene, 2000 yene falan havyar yiyebiliyorsunuz. Yani birçok yerde bulabiliyorsunuz. Yemekler aslında güzel. Yani bazen görünüşleri çok kötü olabiliyor ama beklediğim kadar kötü bir şeyle karşılaşmadım ben şu ana kadar. Bir şuraya göstereceğim. Az önce yemeğimizi denediğimiz yer. Burada böyle çok küçük restoranlar var. Genelde sushi satıyor bu restoranlar. Fiyatlar 1000 yenle 2000 yen arası. Şöyle göstereyim bakın. Yine çiğ somonlar, ahtapotlar, ne bileyim yengeç surimileri, her şey var. Tam böyle geleneksel Japon restoranları buradakiler. Alan kısıtlı olunca restoranlar da hep bu şekilde Japonya'da. Bu da ayrı bir ilginçlik ya. Şöyle yağmurdan kaçabileceğim şekilde dükkanların altından hızlı hızlı ilerlemeye çalışacağım. Somona bakar mısınız? Adam somonu böyle tepsiye almış. Bu şekilde hazırlıyor arkada. Abi çok iyi. Satılan çok acayip yemekler var ya. Bakın Wagyu etinin maketini yapmışlar burada da. Hemen şurada arkada pişiriyorlar.
Şimdi tam ben burada çekim yaparken bir Türkçe ses geldi az önce dostlar. Bu arada insanlar geçsin, ben şöyle geleyim. Tam ben burada çekim yapıyordum, konuşuyordum ki birisi Türkçe selam verdi. Merhaba, hoş geldiniz. Abi nasılsın? Çok sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Geldim, geziyordum burada. İyi yapmışsınız. Ne zamandır burada çalışıyorsun? Ben bu dükkanda 2 senedir buradayım. Açıldığından beri. Peki Japonya'da ne zamandır varsın? Japonya'da 5 sene oldu. Nasıl burada yaşam? Yaşam burada çok güzel. Sen elinin altında wagyu etiyle kaldın bu Aynen. arada. Yok hiç sıkıntı değil. Peki şef falan mısın? Japonya'ya geldiğinde öyle Ya, miydin? Amatör olarak şeyim vardı. Amatör olarak ilgim vardı her zaman. Ama normalde yazılım mühendisi. Buraya gelince yani böyle bir şey Buraya gelişti. gelince de yazılımcı olarak geldim. Yazılım olarak şirketlerde çalıştım. Ondan sonra biraz Japon çalışma kültürü bana biraz ters geldi. O yüzden orayı bıraktım. Şu an freelance olarak yine evde kendi zamanımda istediğim işi yapıyorum. Onun dışında gün içinde 3'e kadar buradayım. Etimi yiyorum. Güzel, Satışını yapıyorsun. Aynen, istediğim şekilde yaşıyorum. Peki hocam bunun olayı ne bu? Wagyu etinin kaldı elinde böyle. Şöyle göstereyim. Bu A5. diye- A5. Evet, A5 Wagyu diye adlandırdığımız bir et. A5 yani Japonya'da Japon eti demek aslında Wagyu. Japonca bir kelime. Japon demek. Gyu de inek, dana. Ha, Japon ineği Japon gibi. danası. Japon danası demek. Yani o en bilindik örneği de Kobe eti. Evet, Kobe. Yani Türkiye'de olsun, başka ülkelerde olsun Kobe eti çok yeniyor. Ama Wagyu aslında Japonya'nın her bölgesinin kendi ayrı Wagyu'su var. Ve Japonya'da bu iş gerçekten çok ciddi bir iş. Ben her yerde görüyorum ya geldiğimden beri. Yani öyle ki her 5 senede bir Wagyu olimpiyatları yapılıyor. Gerçekten. Yani her Bayağı yarışma oluyor yani. Evet, bizim et de Satsuma eti, Satsuma Gyu diye geçiyor. Son 2 senedir Satsuma Gyu birincisi gelen et, yani altın madalya sahibi. Çok iyi. Yani dünyanın en iyi etlerinden biri diyebilirim. Yani en iyilerinden birisini satıyorsunuz Evet. burada. Evet. Peki fiyatlar nasıl? Şurada Fiyatlar 3000, şöyle 2000. söyleyeyim, 80 o şey olarak 80 gram şişe geçiriyoruz. Bu kontrafile. İlki kontrafile. O 80 gram civarı. 30.000, 3.000 yen. O da yaklaşık olarak 750-800 TL civarı yapıyor. Bu da biraz daha o dananın but tarafında olan bir Hepsi et. konuştuğumuz gibi Wagyu diye geçiyor ama Wagyu diye daranın geçiyor farklı ama yerler şey gibi, aslında. Nasıl diyeyim? Antrikotla nasıl bu Antrikot, farklı, kontrafile. yani aynı dana ama farklı şekilde kaliteleri farklı oluyor. O bonfilesi ayrı oluyor. Antrikot ayrı oluyor. O yüzden burada da aynı şekilde biz de o kaliteye göre fiyatlandırma yapıyoruz. Vallahi çok iyi, çok memnun oldum. Teşekkür Ben de ederim. memnun oldum. Wagyu etini de görmüş olduk, böyle güzel oldu. Kolay gelsin. Yani gerçekten. İsim neydi bu arada? Mert. Mert, memnun oldum. Ben de memnun oldum. Sizin isim neydi? Furkan. Furkan, çok memnun oldum. İki Türk burada, çok iyi denk geldik. Özellikle bu videoya denk gelmesi, şu olayın ve Wagyu etinin anlatılması bence bayağı iyi oldu. Umarım sesi iyi çıkmıştır. Bayağı ses problemleriyle boğuşuyorum şu sıra. Yani yeni mikrofona geçtim, bunda da sıkıntı yaşadım falan. Umarım güzel çıkmıştır ses. İzlerken keyif alırsınız. Şunu göstereceğim. Bakın burada indirim var bu çiğ balıklarda. Bu şekilde satıyorlar. Sashimi, right? Sashimi, sashimi. Şu 1000 yenmiş bu şekilde. Bu da 3000 yenmiş. Şurada da havyarlar var yine. 1500 yene. Şöyle koca bir kutu havyar satılıyor. Yani bayağı ilginç duruyor ya. Şu da 800 yenmiş mesela. Somon balığı galiba, kocaman. Arigatou gozaimasu. İnsanlar bayağı sıcakkanlılar bu arada bu bölgede. Şu anda bu arada bu nedir abi? Şuna bakar mısınız? Dokunmayın yazmışlar. Hiç dokunmayalım da. Bu ne böyle? Şurada arkada satıyorlar.
Abi deniz ürünleri cenneti. Havyarlı kek tarzı bir şey var burada. Ha okey. Çekim yapılmıyormuş. Şöyle kenardan devam edelim biz. Yağmurdan kaça kaça. Bakın burada galiba sake satıyorlar. Şu sake değil mi Sinan? Japon alkollerini yan yana dizmişler. Pazarın içinde viski bile satılıyor. Böyle büyük Japon markalarının meşhur viskileriyle satılıyor. Şurada patates, klasik sweet potato. Maalesef artık işletmelerin büyük çoğunluğu kapanıyor. Sonuna denk gelebildik. O yüzden çok fazla bir şey göremiyoruz şu anda burada. Ama erken saatlerde gelsek şunlar her yerde olacak büyük ihtimalle. Deniz ürünleri cenneti gerçekten. Japonya. Yine arkada bakın. Devasa yengeçler. Şurada da pişiriyorlar hemen. Şöyle göstereyim. Hemen burada bir sushi dükkanı gözüme çarptı. Çok bir şey kalmamış ama şöyle göstereyim. Şunlar 2000 yen havyarlı sushiler. Bunlar da 1000 yen galiba yanındakiler. Şöyle çiğ balıklı altında lapa pirinç olan sushiler çok yaygın Japonya'da. O da 700 yenmiş. Sattıkları diğer şeylerde böyle gözüküyor. Yine galiba istiridyeler var. Şurada bir şey var ama bu ne gerçekten bilmiyorum. Böyle çok değişik duruyor ya. Şurada yine kalamarlar. Arigatou gozaimasu. Buraya sabahın erken saatlerinde gelip o balıkların ilk geldiği anı çekmek istiyorum aslında. Önceden burada ton balıklarının açık arttırması da yapılıyormuş. Yılın ilk ton balığı zannedersem burada bir yerde satılıyormuş ama şu anda o olay buradan taşınmış artık. Bu bölgede öyle bir şey yapılmıyormuş. Ama yine de sabah erken saatlerde gelip bir görmek isterim yani burayı. Bu arada şu ara sokaklara bayılıyorum Japonya'da. Şimdi şöyle bir yere geldik. Baktık burası kapatmamış. Sushi'lerde %50 indirim vardı. Abilerimiz burada arkada etleri pişiriyorlar, sushi'leri ayarlıyorlar. Bir tane ben şuradan 1000 yenlik sushi'den aldım ve bu 500'e düşmüştü. Sinan'ın elinde şimdi. Çok da pişirmiyorlar biliyorsun. Evet gerçi pişirmiyorlar. Yok etleri pişiriyorlar dedim. Sinan açsın. Ben Sinan'la beraber yeriz diye aldım. Adam vejetaryen. Hakaret gibi oldu böyle. Verim mi? Şöyle göstereyim. Japonya'da sushi'lerin büyük çoğunluğu böyle. Yani o sushi roll dediğimiz olay o kadar da yaygın değil gibi aslında. Ya sushi roll de var ama bu daha çok var sanki. Ya şimdiden bu tip yerlerde biraz daha bu şekilde satıyorlar. Bak mesela şurada bak, rol da var bitmiş mesela. Evet rol bitmiş. Şimdi şöyle bir tadına bakacağım. Ben çiğ balık yiyemiyorum normalde. Ama hani videoluk deneyeceğim. Normalde gerçekten kusasım geliyor. O kadar kötü oluyorum. Oğlum, çok çiğ ya. Çok çiğ diyor. Çiğ zaten. Söyleyelim biraz pişirsin. Ateş yok mu ateş? Nerede o? Çakmak nerede? Sushi ateşin icadından önce yapıldığı için. Ya çok kötü değil. Seven de illaki vardır ama çok benlik değil. Ha o kadar çiğliğini hissediyor musunuz? En başta bir vuruyor çiğliği ama sonra artık sosu mu diyeyim bir şey mi diyeyim biraz hissettirmiyor. Şuradan soya dökeyim ben biraz. Bunu nasıl açıyoruz ya? Türklüğümü belli ettim. Oğlum yine açılmadı ki. Ananı ağzıma döküldü. Ağzıma döküldü. Adamlara da rezil olduk arkada. Ağzım burnum her yer. Benim sushi kariyeri burada bitmiştir arkadaşlar artık. Ben Japonları anlamıyorum. Pişmiş hali çok güzel ama çiğ yok yani. Çok mu kötü? Çok kötü değil. Denenir ama
Sadece denenir yani. Şu 2 tane bile fazla. Üçüncüyü yerseniz bayağı bayar. Ama geldiğinizde deneyin bence. Japonya'daki ilginç şeylerden bir tanesi. Soya sosuyla bu arada tuzlu olduğu için çok daha iyi gidiyor. O çiğliğini hissettirmedi en azından o kadar. Şurada karşıda şöyle bir otomat gördüm bu arada. Bu galiba bu ürünlerin satıldığı bir otomat. Bakar mısınız? Ne istediğinizi yazıyorsunuz burada. Havyar satılıyor. Galiba balık satılıyor. Bu ne gerçekten bilmiyorum. Üzüm gibi bir şey var. Bir de şöyle çikolatalı krep mi diyeyim ne diyeyim böyle bir şey var. Değişik bir otomat. Büyük ihtimalle bu mağaza veriyordur herhalde. Buradan sipariş veriyorsunuzdur. Tam anlayamadım da. Japonya'da havyar otomatı. Çok enteresan otomatlar var burada. Yani sürekli söylüyorum videoda. Japonya'da insan nüfusu kadar otomat var neredeyse. Burada da yine klasik benim en sevdiğim otomatlardan var. Kahve alabiliyorsunuz. Su alabiliyorsunuz. İşte değişik içecekler var. Üstünde yine Fuji dahil anime reklamları klasik. Sabah aldığım kahvem olacaktı benim. Şu çiğ balığın üzerine onu içeceğim şimdi. Şöyle gidelim biz. Japon restoranlarının arasından. Thank you, arigato. Bu arada içeriye bakar mısınız ya? Çok güzel bir yere geldik istemeden. Restoranta bakın. Evet, dükkanmış. Hello, arigato. Müzik sesi var içeride. Hızlıca çıkalım biz. Arka tarafa geçecektik. Bir girelim dedik buraya. Çok iyi bir restoranta denk geldik ya. Tam böyle eski tip Japon restoranı. İçerisi bayağı iyi duruyor. Bu arada sokaklar bomboş artık. Hiç kimse kalmadı burada. Bir tek biz kaldık resmen. Bir yandan da yağmur yağıyor. Ama şu ortamı yaşamak da güzel oldu yani. Tokyo'nun ara sokaklarında, hep pazarda yağmurun altında geziniyoruz böyle resmen. Tam gidiyorduk. Şöyle bir şey gördüm şimdi. Burada galiba ton balığını kesiyor. Ya da somon mu bu? Tam emin değilim. Çıkartmışlar burada balıkları böyle dilimliyorlar galiba. Bu da sattıkları ürünler. %50 indirim var burada da yine. Normalde 2000, 1000'e düşmüş şu anda. Şu olayı görmeyi çok istiyordum. Bayağı böyle nizami bir şekilde bu büyük balıkları dilimliyorlar ve satışını yapıyorlar. Hemen arkasında restoran galiba. Abinin kıyafeti falan çok iyi ya. Kravatıyla falan direkt. Işıl ışıl sokaklara, Japonya'nın, Tokyo'nun modern yüzüne döndük tekrardan. Bu bölgeyi seviyorum ben. Bu taraftaki her yeri seviyorum. O sokaklar ayrı bir güzel geliyor gözüme. Şimdi dostlar burada yaklaşık 2 yıldır yaşayan bir çiftle buluşacağım. Bir Türk çiftle buluşacağım ve beraber çok ilginç bir restoranda yemek yiyeceğiz. Sinan'a veda ettim ve şimdi farklı bir Türkle buluşacağım. Burada olan Japonya'da çok fazla Türk turist var ve burada yaşayan da yine çok fazla sayıda Türk var. Hal böyle olunca videolarda da olabildiğince Türklere de yer vermeye çalışıyorum. Buradaki çok ilginç bir sushi restoranına gideceğim. Japonya'ya kadar geldik. Adam akıllı bir sushi yiyelim. Yani o pazardaki çiğ balık tarzında değil de biraz daha bizim bildiğimiz tarzda bir sushi yiyelim istiyorum. Bu arada bakın yine yemeklerin maketi. Şu manzarayı her yerde görüyoruz. Bir de kendilerine özel reklam filmi yapmışlar. Tabakları, her şeyi gösteriyorlar. Şu olay çok iyi ya Japonya'da. Sushi restoranımız hemen burada arkamdaymış. Binanın 9. 10. katında bir yerlerde ama giriş çok acayip. Göstereceğim şimdi. Şimdi binanın girişte geliyorsunuz, bir bakıyorsunuz burada Uniqlo diye bir marka var. Reklam değil bu arada. Bunun içerisinden geçmeniz gerekiyor. Sonrasında asansöre biniyorsunuz ve şurada kenarda Japonca reklamı olan sushi restoranına gidiyorsunuz.
Hangisi ben de unuttum. Kaçıncı katta insanlara soracağım. Geçelim bakalım içeri. Evet, 6. kata doğru ilerliyoruz. Her şey Japonca abi. Herhangi bir binaya gittiğinizde, bir yere gittiğinizde her şey Japonca. Bu arada manzaramız çok iyiymiş ya. Restorantımızın girişi bu şekilde arkadaşlar. Burası aslında bekleme alanı. Normalde içerisi dolu olduğunda şuradan bir numara almanız gerekiyor ve bu ekranda numaranız yanana kadar bekliyorsunuz. Aynı şekilde burada da teker teker numaraları gösteriyorlar. Burada da ödeme yapabiliyorsunuz takeaway siparişlerde. Gelip direkt her şeyi makineden ödüyorsunuz. İşte kart da koyabiliyorsunuz. Bozuk parada, nakit parada her şey var. Hatta şuraya powerbank noktası bile koymuşlar bekleyenler için. Bakın şurada ekranlardan sipariş veriyor insanlar. Her şey mekanik. Bu olaya bayılıyorum ya. Direkt ekrandan seçebiliyorsunuz bu şekilde. Burada sular var. Su bedava sürekli. Japonya'da nereye giderseniz gidin su bedava yani. Şöyle bir gidelim bakalım. Sen de mi video çekiyordun? Nasıl gidiyor? Seçmeye başladınız mı? Aynen öyle. Açız abi. Neler var? Her şey var. Sushi var. Ramen de var hatta. Şu ekrandan seçme olayı çok güzel ya burada. Ne sipariş ettin Bahadır? Tuna. Ton balığı mı o? Tuna. Tuna. Tamam ton balığı. Tuna. Ton balığı mı oluyor? Tuna. Ton balığı oluyor aynen. Tuna ton balığı mıdır? Tuna ton balığıdır. Şimdi olay şu, ekrandan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Sonrasında order dediğinizde geliyor ve en son kalkarken de hesabı istiyorsunuz buradan. Siparişler şöyle önünüzden geçiyor ve şu bizim yola sapıyor, önümüzde duruyor Kavşakta sonrasında. dönüyor. Aynen kavşakta dönüyor. Menüyü göstereyim biraz neler var. Diyor ki çiğ somon balığı, somon sushi varmış mesela. 4 tane yine çiğ somon balıklı sushi. Bu şekilde burada ekrandan sipariş veriyorsunuz. Garson olayı yok, direkt masanıza geliyor. Şurada da mate çayı var, wasabi var, chopstickler, bir de sıcak su var. İstediğinizi yiyip içebiliyorsunuz. Şimdi bizim yemekler yavaştan geldi. Masayı çiğ şeylerle donattık var ya. Bunları sen seviyorsun herhalde Bahadır. Bunları gömeceğiz abi. Aha da böyle. Güzel mi? Seviyor musun bunu? Çiğ balık olayını? Bayılıyorum. Genelde gelince 11 tane tabağı böyle üst üste diziyorum. Bu arada bizim diğer siparişler de geldi şimdi. 5 saniye kaldı. Bizim Şunu seçtim. yemekler bir yandan geliyor ama bu masalarda isterseniz oyun da oynayabiliyormuşsunuz. Her verdiğiniz siparişten sonra, belirli adet siparişten sonra oyun hakkı geliyor. Peki 3 tanesi yan yana gelirse sushi kazanıyor muyum ben? Şu an görebiliriz onu belki. Aha, Aa vallahi geldi. Şimdi şöyle bir sofrayı göstereceğim ben. Bu sefer yarışıyoruz. Oyun mu geldi yine? Tıkla tıkla. Zıplat. Heh. Doping aldı. Çok iyi ya. Düştü la, kalk. Şimdi yemekleri göstereyim ben. Şöyle bir kalamardı değil mi bu? Kalamar dolması aldım ben. Ahtapot da olabilir gerçi Ahtapot bu. Ahtapot mu? Şu da ahtapot ya, aynen. Ha. Ahtapot dolması. Evet şöyle bir ahtapot dolması almışım. Ben de bilmiyorum ne aldığımı. Elimle de aldım direkt ama çubukla yiyeceğiz şimdi. Şöyle bir California roll'dü galiba bu. Bunun içerisinde karides var. Yine şöyle kızarmış karidesli bir şey var. Bunları bilmiyorum. Sıradan yiyeceğiz. Tempura karides oluyor bu. Nasıl tadı? Ya karidesin kızartılmış hali. Ben daha çok seviyorum yani normal Japon halinden. yemeklerini seviyor musun? Yani
işte. Yo hayır çok seviyorum. Ha. Şey diyecektim yani tam adamına sordun hastasıyız diye diyecektim misin yani. ya? Aynen abi. Genelde uyum sağlayamıyor ya bizim Türkler, o yüzden sordum. Ya hiç sevmiyorlar ya çok seviyorlar, arası olmuyor. Biz Türkiye'de de sürekli yiyorduk. Ha. Ya ben şunları çok seviyorum, bir tek çiğ şeylere alışamadım daha. O da zamanla belki. Şimdi şöyle şu ahtapotla ben bir başlangıç yapayım. Bugün deniz ürünlerinden gidiyoruz madem. Ama bunun kolu bacağı çok uzun. O güzel. Ben de tunadan devam. Bayağı güzel. Abi şu tunanın parlaklığına bak, tazeliğine bak. Çiğ şeyi yiyorsun. O zaman çiğ köfte de yiyorsun sen yani. Evet. Öyle düşün. Çiğ köfte de bulgur ya aldığım zaman. Et yok ki artık içinde. Yani eskiden aslında onlara yalancı çiğ köfte derdik. Şimdi gerçek oldu. Gerçek oldu yani. Şöyle bir şunu da gömeyim ben. Ahtapot dolması mı diyeyim, kalamar dolması mı diyeyim artık ne bilmiyorum. Ahtapot. Çok iyi. Bu çok iyi. Bir tane de şu kızartmalardan deneyeceğim. Shrimp tempura. Güzel değil mi? Olay buymuş. Güzel. Olay şuymuş yani. Karides. Yediğim en iyisi bu bugüne kadar. Burada. Hani şu karidesler arasında herhalde sushi'ler arasında en iyisi olabilir var ya. Karidesin tadı ayrı bir güzel ya. Bu da kalamar ama içinde corn var yani mısır. Yani içerisine koyup şeyde yağda kızartmışlar. Bugün çok acayip şeyler yedik ama şu bayağı iyi yani final güzel oldu. Bundan 2-3 tane daha yerim ben. Şu zaten direkt turist sushisi. Türkiye'dekilerden. Yani Türkiye'de çok var bunlardan. İçerisinde avokado var. Kızarmış. Karides var yine. Bir de galiba tofu var. Dışı da havyarlı ama tadı güzel. Ben bunu seviyorum. Güzel gidiyor yani bu da. Apartmanı dikmeye başladım. Çok iyi. Tad olarak çok iyi. Şöyle lapa pirincimi de gömeyim. Yarısını döktüm bu arada. Çok iyi. Şöyle birer tane çiğ balığımız var. Dışında artık hamsi mi var, uskumru mu var? Ne var onu konuşuyorduk. Değişik bir şeye benziyor. Üstünde de yine turşusu var. Sen antrenmanlısın, sen başla önden. Şöyle neler yedik bugün. Ben yine döktüm pilavı. Güzelmiş abi. bu. Hı. Bayağı iyiymiş bu. Şey söyleyeyim mi? Çiğ gibi Beklediğin değil bu. kadar öyle gelmedi değil Yok mi? bayağı iyi. Bundan daha iyi geldi bana. Senin yine geldi rolun. İkinci. Masa şu anda tabaklarla doldu iyice. Bu bayağı iyiydi ama. Çiğ balık ama o çiğliği hiç hissetmiyorsunuz. Bunlar da hissediliyor. Bu ton balıklarında Ben bunu falan da hissediliyor. hissetmiyorum ya. Ha, Ya bana pamuk gibi geliyor. alışmışsın ya demek ki. Oyun geldi. Çiğ balık güzelmiş. Tavuk İyiydi seçtim. yani. Şimdi yedik içtik. Masanın halini görüyorsunuz. Bayağı bir şey yedik ve 3 kişi 4150 yen tutmuş. Yani bence 4 kişi için bayağı iyi. TL karşılığında yazarım. Burayı biz böyle bırakıp gideceğiz şimdi. Artık temizleyecekler arkamızdan. Güzeldi. Bu arada şuradan confirm diyorsunuz. Direkt size fişinizi, faturanızı çıkartıyor. Ondan sonra kasada gidip bu şekilde ödüyorsunuz. Abi ne güzel doyduk, yedik sushilerimizi. Gidiyoruz şimdi ödemeye. 4150 yen tuttu böyle bir şey. Ve ya bu yemekleri Türkiye'de yemeye kalksan bir restorana gideceksin ve minimum 15.000 TL, hatta bilmiyorum yani bir yıldır gitmiyorum Türkiye'ye, belki daha fazla para ödemek zorunda kalacaksın ama minimum 15.000 TL
verirsin yani. Şurada 4000 yene yiyorsun. Peki hocam, o zaman bir soru. Burada kebap yesek kaça patlar? Tamam, sushi ucuz da sushi'nin ana vatanındayız. Şimdi Türkiye'de Japon yemeği yiyince pahalı, evet, ama Japonya'da Türk yemeği yiyince fiyatlar nasıl? Asıl olay o bence. Kebaplar burada yine ucuz aslında ya. Yani şöyle söyleyeyim. Kebabı sando diyor, yani sandviç tavuk döner. Burada yaklaşık 400 yen ya da 500 yen oluyor. O da yaklaşık 150 TL'ye falan tekabül ediyor. Sen Türkiye'de 150 TL'ye tavuk döner, tavuk dürüm yiyebilir misin? Yani sanmıyorum. Evet, havayı karartmışız hocam. Bayağı geç olmuş saat. Bu abiler ne yapıyor arkamda ya? Adamın görevi arabayı durdurmak orada. İnsanlara dur yapıyor, arabaya dur yapıyor. Japonya'daki ilginç işlerden. Umarım görüntüler güzel çıkıyordur dostlar. Yani şu mikrofon olayından gerçekten çok çektim son zamanlarda. Şansıma yeni aldığım mikrofon da arıza yaptı bugün. Yani alabileceğim en iyi mikrofonlardan birisini aldım ama yine sorun yaşıyorum. Yapacak çok bir şey yok ya. Şöyle etrafı göstereyim. Yağmurun etkisi biraz azalmaya başladı. Ama halen daha şemsiyeyle geziyor insanlar. Çünkü hafiften bir çiseliyor. Bakın bu arada bisikletini park ediyor birisi. İlginç böyle bisiklet parkları var ya burada. Yükseltili, direkt galiba kitleyebiliyorsunuz. Bisikletini park edip gidiyor bu şekilde insanlar. Çoğunluğu kitlemiyor da. Çünkü Japonya'da kimse bir şeyinizi çalmaz yani. Geçenlerde şurada bir yerde birisi cüzdanını düşürmüştü. Bizzat ben gördüm. Ve yüzlerce insan yanından geçti. Hatta dönüp bakanlar oldu ama kimse o cüzdanı almadı. Alan birisi de büyük ihtimalle gidip polise falan verir yani. Gerçekten birinizin burada bir şeyinizi çalma ihtimali çok çok düşük ya. Dünya standartlarının çok altında. İnanılmaz güvenli bir ülke Japonya. Manzaranın güzelliğine bakar mısınız bu arada? Şu binalar, çevre, ya gerçekten çok güzel duruyor. Tokyo'nun gündüzü ayrı güzel, gecesi ayrı güzel. Bu şehri gerçekten seviyorum. Evet, havayı kararttık. Zaten yağmurlu bir gün. Burada bir yerde artık ben geçeyim, bir yere oturayım, biraz dinleneyim dostlar ve edit işlerini halledeyim. Siz de o arada videoyu beğenin. Yarın kaldığımız yerden sokak yemeklerini denemeye devam edeceğiz. Daha sokak yemekleri videomuz bitmedi. Daha doğrusu Japonya yemekleri daha bitmedi. Daha deneyeceğimiz çok fazla şey var. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Acayip yemekler yine bizi bekliyor. Sokak yemekleri videosunun, Japonya yemekleri videosunun hakkını vereceğiz sonuna kadar. Herkese bir sonraki günden selamlar dostlar. Dün sokak yemeklerinin, Japon yemeklerinin dibine vurduk. Bugün şu anda Ueno bölgesine geldim ve kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün akşam karın ağrısından biraz uyurken problem yaşamaya başladım. O sushi'nin üzerine bir de ben döner kebap yiyince mide bir allak bullak oldu dün ama sıkıntı yok. Kusmadım, ateşim çıkmadı, bir şey olmadı. Zehirlenmedik. Bugün kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben yine erkenden kalktım, şehrin öbür ucuna kadar geldim şu anda. Burası da sokak yemekleriyle meşhur olan bir yer ve yine ben de ilk defa geliyorum. Daha şimdi metrodan çıktım ve bu Ueno bölgesinin sokak yemeklerinin bol bol bulunduğu acayip bir yere kendimi bırakacağım. Etrafı görüyorsunuz zaten. İrili ufaklı Japon restoranları var her tarafta. Tepemizden metro treni geçiyor. Yine Tokyo'da ikonik bir yerdeyiz. Bu arada şu karşı taraftaki binalar, tabelalar, çevremiz gerçekten bayağı güzel. Binaların boyu bayağı kısalıyor böyle. Tokyo'nun şehir merkezinden uzaklaştıkça
Ama her yerde yine o ikonik binalar var ya. Şu sokakların üzerine çok alıştım. Ve gerçekten çok seviyorum şu olayı. Dar sokaklara gireceğimiz için mikrofon sıkıntısını biraz giderir gibi oldum. Ve dedim ki direkt geniş açıda çekeyim ben burayı. Çünkü öbür türlü bu insan kalabalığında çok zor olacak çekim yapmamız. Hemen burada sokak yemekleri başlıyor zannedersem. Acayip şeyler var bu bölgede satılan. Dibine vuracağız yine. Yine çok acayip bir şey buldum. Yani şu denediğim yemeğe gerçekten inanamayacaksınız. Aslında ben bunun yengeçlisini yemek istiyordum ama burada ahtapotlu ve karideslisi var. Şöyle bir göstereceğim. Şimdi sıraya girip de direkt alacağım zaten. Deneyeceğimiz şey bu dostlar. Bakın direkt karidesi bütün olarak ekmeğin içine atıyorlar resmen. Şurada büyük karidesler var. Şurada da ahtapotlusu var. Makineye bütün bir vaziyette ahtapotu ve karidesi basıyorlar ve direkt yiyorsunuz burada. Bilmiyorum nasıl bir şey olacak. Gerçekten biraz endişeliyim. Bakın burada neler oluyor dostlar. Karidesler direkt bütün. Şurada acayip bir hazırlanma süreci var ya. Bakın ahtapotlar da arkada belli oluyor. Bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Bak hazırladı mesela. Abi çok iyi. Şuraya bakar mısınız? Bunları direkt bu makinelerde basıyorlar ve krep yapıyorlar size. Bildiğiniz krakere dönüşüyor. Bakın şimdi yapıyor. Buraya döktüğü. Bakın şimdi ahtapotu koydu ekmeğin ortasına ve makineyi basacak üzerine. Abi bu ne? Şuna bakar mısın? Bakın şimdi makineyi basıyor. Karidesler de hemen şurada arkada bakın. Sadece yıkıyorlar, içini temizliyorlar ve kabuğuyla direkt ekmeğin içine basıyorlar resmen. Abi çok acayip bir şey ya. Şöyle değişik mengeneli makine var, böyle kollu makine var. Bakın tost makinesi gibi, manuel tost makinesi gibi. Onu sıkıştırdı. Bak iyice sıkıştırdı onu şimdi. Presliyor. Muhtemelen ahtapot pişsin diye şimdi açacak. Bakın şimdi açıyor. Ahtapot hazır. Ekmeğin ortasına direkt preslendi ahtapot. Abi çok fena bir şey bu ya. Karideslere bakın bu arada nasıl hazırlıyorlar. Şimdi ben de sipariş vereceğim. Şöyle aynı en büyüğünden ahtapotlusundan alayım diyorum ben de. Siz ne diyorsunuz? Ahtapot mu alsam, karides mi? Çok fena bir şey bu. Şimdi şöyle bir sıra numarası verdiler bana. Ahtapotlusundan aldım. Kocaman bir ahtapot koyacaklar ve en büyük boyundan aldım dostlar. Gelince göstereceğim şimdi. Bu videodan sonra zehirlenmemem benim mucize olacak büyük ihtimalle. Deniz ürünlerinin ne kadar garip şey varsa dibine vurduk artık. Normalde deniz ürünlerini yiyorum ama şu yediğim şekillerde herhalde ilk kez bu kadar sık bir vaziyette yiyor olabilirim. Oh, very hot. That's okay. Yeah, I take it. Yeah, that's okay. Arigato. Abi bu ne böyle? Kafam kadar şu var ya, yani
Şöyle bir göstereceğim. Şunu yiyebileceğim bir yer lazım bana şu anda ama nerede yerim ben bunu bilmiyorum çünkü her an kırılabilir. Şunun ahtapot olduğuna inanması çok zor şu anda. Adam verirken iki tarafından tutuyordu. Şimdi sakin bir yerde ben şunu bir yemeye çalışacağım. Kadraja sığmıyor neredeyse. Geniş açıda bile. Şuna bakar mısınız ya? Abi sakin bir yer lazım. Böyle insanların daha az geçtiği. Ben direkt geri geldim. Şunu aldığım yerde yiyeceğim. Dükkanın önünü kapatıyorum ama olsun. Kırılacak, direkt rüzgardan kırılacak. Şu hamuru bildiğiniz kraker gibi, tuzlu kraker gibi ama şunun ortasını bir gömmem lazım benim. Şurayı bir denemem lazım ama bunu nasıl yiyeceğim bilmiyorum. Oraya ne zaman gelirim onu da bilmiyorum. Kocaman bir şey böyle kaldı elimde. Şu bildiğiniz tuzlu kraker. O kadar kuru ki boğazıma duruyor resmen yerken. Hocam en önemli kısma geldik. O bu ıslak. Bak kopuyor, farkında mısınız? Şöyle bir göstereceğim. Şu az önce bütün bir ahtapottu abi. Tadı yok ya. Ciddi söylüyorum, tadı yok. Tadı yok. Tuzlu kraker tadı geliyor. Ahtapotun tadı yok gibi yani. Ama siz olun, bu şekilde yemeyin bunu. Kokusu böyle bram bram sinmiş. Krakerin şurası bile ahtapot kokuyor. Deniz kokuyor ya. Kraker okyanus kokuyor. Japon denizi kokuyor, yemin ediyorum kraker. Bir parça daha ahtapot alalım şuradan. Kurutulmuş ahtapot yiyorum gibiyim ya şu an resmen. Ya şu videodan sonra ben iyiysem, midem iyiyse daha hiçbir şey olmaz. Gerçekten. İnsanlara da rezil olduk abi burada. Herkes beni izliyor. Dükkanın reklamı oldu resmen burada. Ben şunu bir bitireyim dostlar. Şurada bir yerde şunu bir yiyeyim ben. Parça parça kaldı böyle elimde. Sonra devam edelim. Siz olun. Ufağını deneyecekseniz de. Tadı kötü değil. Yenir ama bram bram ahtapot kokuyor ya. Çok ağır kokusu var. Ahtapot kokusunun ne olduğunu burada anladım yani ben. It's good. Good. Oğlum. Oo. Bu nasıl bitecek ki böyle? Bitmiyor abi, bitmiyor. Arkadaşlar bitmiyor bu. Bitmiyor. Yemin ediyorum midem Japon denizine döndü. 2 gündür okyanusa döndü midem ya. Ya her türlü deniz mahsulü var. İstiridye'den ahtapota kadar, karidese kadar her şey var şu an midemde. Şu kaldı böyle elimde. Ahtapotlu kısımları daha duruyor. O iki ahtapotun bir tanesi duruyor resmen. Dedim yürüyeyim biraz. Gitmiyor artık ya. Bram bram okyanus kokuyor resmen şu elimdeki. Ahtapotun kokusu öyle bir sinmiş ki öyle sulu sulu koyunca gitmiyor aşağı gerçekten. Bakın yine burada da çiğ balık satıyorlar zannedersem. Galiba tuzlanmış balık bu. Arkada yine mantarlar. Çok değişik balık çeşitleri var ya Japonya'da. Bakın binyene şöyle bir balık var. Benim için deniz mahsulleri faslı bitmiştir. Dün de böyle dedim ama sushiciye gittim ardından. Yok yani artık limit doldu benim. Daha fazla deniz mahsulü gitmez yani. Şunu göstereyim bakın bu arada. İkinci el kıyafetler satılıyor galiba burada. Ama satılan kıyafetler askeri kıyafetler. Amerika'dan, Almanya'dan, Belçika'dan, Fransa'dan gelmiş kıyafetler var. Şurada direkt Belçika bayrağı var mesela. 6000 yene burada askeri çantalar görüyorum. Botlar var bakın.
Şurada yine askeri ceketler var. Japonya'da ikinci el kıyafet sektörü inanılmaz gelişmiş. Yani apayrı bir seviyede. Bakın hemen burada da deniz mahsullerini satıyorlar ama kurutulmuş deniz mahsulleri. Hello. Şöyle göstereceğim. Karidesler, balıklar, böyle yengeçler falan. Acayip şeyler var ve 400 yenden başlıyor fiyatlar. Bayağı uygun. Hatta hepsi 400 yen bu şekilde. Şurada da kalamarlar var zannedersem bakın. Bayağı bu şekilde kurutup bırakmışlar buraya. Bu ne mesela hiç bilmiyorum. Balığın galiba kuyruğu. Bunun bile kurutulmuş hali satılıyor ve şu kadarcık paket 7-8 dolar gibi bir şeye tekabül ediyor. Kurutulmuş karides var bakın. Bu şekilde bir paket 900 yenmiş. Deniz yosunundan ahtapot krebine kadar, ne bileyim kurutulmuş karidese kadar her şey satılıyor ya bu bölgede. Burası alışveriş sokağı olarak geçiyor zaten direkt. Şehrin dışarısında bir yer biraz. Bu arada yine kurutulmuş balıklar. Bu galiba daha tam kuruyamamış. 5 tanesi 1000 yenmiş. Arkada yine karidesler var. Deniz mahsulleri var. Şuna bakar mısınız mesela? Galiba çorbalara atıyorlar bunları. Pek bilmiyorum. Deniz mahsulleri her yerde arkadaşlar. Arkada kocaman ıstakozlar var. Deniz yosunları var bakıyorum. Kilosu 500 yen mi? 100 gramın 500 yen. Deniz yosunu satıyorlar arkada. Şöyle bir midye var bakın bayağı parlıyor. Yanında salyangoz var. Bakın deniz yosunlarını şöyle yakından göstereceğim. Bu şekilde bir kabı 300 yenmiş bunun mesela. Burada bildiğiniz kaya satıyorlar. Resmen kaya yani bu. İstiridye galiba. Bunu açıp yiyorsunuz direkt. Ama bunu nasıl açıyorlar, nasıl yiyorlar gerçekten bilmiyorum. Dün yediğimin aynısı açılmamış hali zannedersem bu. Şu ceketlere bakar mısınız abi? Bu nedir? Şöyle bir göstereceğim. Vay. Bu ceketler birçok yerde satılıyor Tokyo'da. Niye bilmiyorum. Bu tarz ceketleri giyiyor yani insanlar burada. Baya görebiliyorsunuz. Ve şunlar genelde 9-10 bin yen civarı oluyor. Yani 70-80 dolara falan tekabül ediyor. Pahalı da aslında. Ucuz da değil ama seviliyor yani bu ceketler. Ben nasıl bir yere gelmişim gerçekten anlayamadım. Balıklar her yerde. O dün göremediğim manzarayı bugün burada görmek nasip oldu resmen. Ya 4500 yene, hatta bakın 5500 yene satılan balık var şurada. Rengarenk böyle turuncu renkte, kırmızı renkte bile balıklar var resmen. Tam anlamıyla bir deniz ürünleri cenneti burası şu anda. Şuna bakar mısınız? Gözler böyle pörtlek direkt. Şurada yanında yengeçler var, daha canlı bunlar. Kıpraşıyorlar yani, kıpırdıyorlar. Şurada salyangozlar satılıyor direkt. Galiba bir kabı 1000 yenmiş. Bir de şurada büyükleri var. Onun da bir kabı 1500 yen. Ahtapotlar var, istiridyeler var. Ben buranın deniz ürünleri pazarı olduğunu aslında duymuştum bir yerden ama çok da böyle önem vermemiştim. Hani öyle değildir gibi gelmişti. Bu arada bu nasıl bir şey abi? Domuzun kafasından, gözünden, ne bileyim her tarafını satıyorlar. Şuna bakın. Galiba kafası direkt domuzun, yüzü. Şurada tavuk ayağı satılıyor. Galiba tavuk boynu, domuz ayakları. Şurada bir şiş var şöyle. Bu neyin şişi gerçekten bilmiyorum. Tavuğu da direkt boynuyla beraber satıyorlar bu arada bakın.
Japonya'nın en egzotik yemeklerini bulmuş olabilirim yani. Denediklerimiz yine neyse de gördüklerim denediklerinden daha fena burada. Sokak yemeklerinin sonuna kadar yaşadık yani video boyunca resmen. Şöyle çok güzel restoranlar da var bu arada. Yani çok iyi yemek yiyebileceğiniz, güzel yemekleri, deniz ürünlerini deneyebileceğiniz yerler de var arkadaşlar. Hani ben biraz daha ilginç şeyleri gösterdim, sokak yemeklerini gösterdim ama şurada da bakın 500 yen, 300 yen, ne bileyim 600-700 yen, 1000 yen diye gidiyor fiyatlar. Çok pahalı değil yani. Belki böyle 2000 yene falan çok güzel bir yemek yiyebilirsiniz. Deniz ürünleriyle sofranızı donatabilirsiniz direkt. Sushi yedik zaten dün. 3 kişi sushi'nin fiyatını gördünüz. Yeme içme genel olarak bence bayağı bir uygun Japonya'da. Şöyle çubukta bir kavun aldım abi şimdi. Şunu göstermem lazım size. Bakın çilek satıyorlar burada. Şöyle yeşil üzüm, çilek ve kara üzüm var şişte. 500 yenmiş yani 3,5 dolar yapıyor. Bu sadece çilek olanıymış bu arada, pardon. Karışı 700 yenmiş yani 4,5 dolara falan geliyor. Şöyle yine bakın çilekler var soslu, onlar da 700 yen. Meyve bardakları satıyorlar 250 yen. Meyve bir tık pahalı Japonya'da. Yani şöyle bir tane kavunu 1,5 dolara alıyorsunuz yaklaşık. Bir tadına bakalım bunun da. Tadı güzel de böyle kocaman çubukla elimde bir tuhaf oldu. Bizdekine göre daha kuru bir tadı var. O kadar tatlı değil. Dışarıda beklemekten de kurumuş olabilir, dolapta beklemekten. Ama fena değil. 200 yen eder mi? 1,5 dolar. Japonya'da eder ama başka bir yerde etmez büyük ihtimalle. Şu videoda yediğim en normal şey bu oldu artık. O yüzden mutluyum açıkçası. En azından sonunda bildiğimiz normal bir şey yemiş oldum. Bu arada otomatlara bakar mısınız? Kaç tane var yan yana? Şöyle bir başlıyor. 5 tane mi 6 tane mi otomat var yan yana. O kadar yedik. Son olarak şuradan bir içecek alayım ben. Apple Sparkling varmış hocam. Bir tane alalım hemen. Şöyle 200'den atıyorum ben. Evet. Seçtik. Şimdi içeceğim geldi. Buz gibi. Şuradan da para üstüne alalım. Şöyle göstereyim. Çok fazla içecek çeşidi vardı burada. Bakın şu benim aldığım. Hemen yanında kola gibi bir şey var. Galiba kola. Bunları okuyamıyorum, bilmiyorum. Milk tea diyor. Limon çayı diyor. Onun yanında. Şöyle bakıyorum burada enerji içecekleri var. Ne bileyim arginin, taurin falan bir şeyler diyeni var. Fitnessçılara özel. Şurada kahve çeşitleri. Hemen yanında işte Monster'lar var. Bakıyorum. Var da var yani. Çok fazla çeşit var içecekte. Millet bu kadar burada yiyip içtikten sonra muhtemelen içecek bir şeyler arıyordur yani. O yüzden olmak zorunda. Mecburen koymak zorundalar yani bunu buraya. Ame Yaya Koço'ymuş bu arada buranın adı. Ame Yaya Koço. İsimler çok iyi ya Japonca'da. Vallahi çok iyi. Kamerayı sabitleyecek bir yer buldum. Kafam rahat. Şunu da bir açayım, son olarak deneyelim bakalım. Daha aslında denemek istediğim çok fazla şey var burada. Daha deneyebileceğimiz var ya, o kadar çok yemek var ki. Ramen var, güzel yemeklerden saymak gerekirse. Onun dışında benim gittiğim bir yerde beef bowl satıyorlar böyle. Daha önce videoda göstermiştim. Böyle dilimli, döner dilimi gibi etler var. Altı pilavla dolu. Üzerine peynir falan döktürebiliyorsunuz. Çok güzel yemekler de var ama ben biraz daha böyle ilginç şeyleri seçmeye çalıştım. Değişik şeyleri göstermeye çalıştım. Egzotik sokak yemekleri videosu oldu biraz daha. Sonunu da şununla kapatalım. Bir soda lazım yani o yediğim ahtapottan sonra bence. Oo, gözlerim yaşardı. O küçükken içtiğimiz göz yaşartan kolalar vardı ya, aynısı. Gözümden yaş aktı yemin ediyorum.
O küçük geliştiğimiz kovaların aynısı. Aşırı güçlü asidi. Oo. İnanılmaz asitli arkadaşlar. Elmalı maden suyu aslında ama ilginç bir şeymiş bu da. Otomatlarda satılan içecekler her zaman bayağı iyi oluyor. O yüzden bir şans verin bir gün yolunuz Japonya'ya düşerse. Kapanış benim için çok iyi oldu en azından. Şunun da bir de normal bir şekilde kavanozumuzla kapatmış olduk videoyu. Oo. Evet dostlar, buraya kadar güzel bir video oldu. Keyifli bir video oldu bence. Japonya'nın en değişik böyle en doruklardaki enteresan sokak yemeklerini denedik ve pazarlarını gezdik. Burası da aslında pazar gibi bir şeydi yani. Pazar denmez ama pazara da benzer bir yerde, çarşı gibi bir yerde daha çok. Ve satılan deniz mahsulleri bayağı ilginçti. Japonya'ya geldiğimden beri hep deniz mahsullerini görmek istiyordum. Bu da bu videoya denk gelmiş oldu aslında ama istemeden denk gelmiş oldu. Yani tamamen böyle bilinçsizce denk geldi diyebilirim. Hani gittiğim yerlerde deniz mahsullerinin satılacağını biliyordum ama bu kadarını da beklemiyordum açıkçası. Çok acayip şeyler gördük, denedik, yedik. Bence keyifli bir video oldu. Beğenmeyi unutmayın. Beğenileriniz benim için çok çok önemli. Videonun daha fazla insana ulaşması için yorum yapmayı, abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmazsak çok sevinirim dostlar. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepinize Tokyo'dan selamlar.